Osman Bey ve Bizans arasında yapılan Koyunhisar Savaşı'nda, Bizanslı kuvvetler çok büyük bir yenilgiye uğramış ve Osmanlı Devleti kurulmuştu. Osman Bey'in devlet kurduğunu ve Osman Bey'in zaferini duyan birçok beylik ve Türkmenler, bu zaferden sonra Osman Bey'e hızlıca katılmaya başladılar. Osman Bey kısa bir sürede bu göçler sayesinde, eskisinden de güçlü hale gelmişti. Koyunhisar Savaşı'nın intikamını almak isteyen ve Osman Bey'in fetihlerini durdurmak isteyen, İmparator II. Andronikos ise Osman Bey'in durmayacağını biliyordu. İmparator II. Andronikos Osman Bey'i durdurmak için, bir Bizans prensesini Moğol İmparatoru ile nişanladı. İmparator II. Andronikos bu hamlesiyle, doğudan gelecek bir Moğol ordusunu Osman Bey'e karşı kullanmak istiyordu. Osman Bey ise, Koyunhisar Savaşı'ndan sonra gücünü toplayıp, İznik'i kuşattı. İznik'in Osman Bey tarafından kuşatıldığını duyan, İmparator II. Andronikos Osman Bey'i Moğol ordusu ile tehdit etmeye başladı. Fakat Osman Bey imparatorun tehditlerini dikkate almayarak kuşatmayı kaldırmadı. İlhanlı Devleti ise, bu dönemde çok karışıktı. Bu yüzden imparatora bir ordu göndermediler. İmparator II. Andronikos Moğollardan gerekli yardımı alamayınca, çevre tekfurların birleşerek büyük bir ordu kurmalarını istedi. İmparatorun bu isteği üzerine, Bursa Tekfuru, Ketsel Tekfuru, Orhaneli Tekfuru gibi büyük tekfurlar Osman Bey'e karşı birleştiler. Birleşen tekfur orduları Osman Bey'i yok etmek için, Osman Bey'in başkenti olan Yenişehir'e doğru harekete geçtiler. Osman Bey ise, bu ordunun varlığından çok geç haberdar oldu. Osman Bey bu ordunun haberini alınca, Orhan Bey ile bu orduyu Yenişehir Obası'nda karşıladı. Osman Bey'in komutasında 4000 kişilik bir ordu vardı. Bizans ordusu ise, sayıca Osmanlı ordusundan üstündü. Bizanslı kuvvetlerin 6000 kişi olduğu tahmin ediliyor. Osman Bey bu ordunun varlığından çok geç haberdar olduğu için, yeterli desteği toplayacak vakit bulamamıştı. Savaş Bizanslı kuvvetlerinin hücum borusunun çalması ile başladı. Bizanslı kuvvetleri sayıca üstün oldukları için, mücahitlere çok zor anlar yaşatıyorlardı. Osman Bey Bizans ordusunun üstün halle geldiğini görünce, var gücü ile Bizans ordusuna saldırmaya başladı. Kısa bir süre içinde Bizans ordusu dağılmaya ve kaçışmaya başladılar. Osman Bey Bizans'ın gücünü kırmak için, geri çekilen Bizans ordusunu takip etmeye başladı. Bizans ordusu Dimbos Boğazı'na kadar ilerleyebildi. Fakat Dimbos Boğazı çok dar olduğu için ve Osman Bey son hızla saldırdığı için, Bizans ordusu bu boğazdan kaçamadı. İki ordu bu boğazda bir ölüm kalım savaşına girdiler. Savaşın şiddetli olduğu sırada, Osman Bey'in yeğeni olan Aydoğdu Bey bir Bizanslı asker tarafından şehit edildi. Bir süre sonra ise, Bizans ordusu bozguna uğradı ve tekfurların birçoğu kaçmaya başladılar. Bizans ordusunu bozguna uğratan Osman Bey, savaş meydanında Kestel Tekfuru'nu öldürdü. Osman Bey yeğeninin şehit edildiğine çok öfkelenerek, Kite Tekfuru'nun peşine düştü. Kite Tekfuru Osman Bey'den kurtulamayacağını anlayınca, Ulubat Kalesi'ne sığındı. Ulubat Kalesi büyük bir gölün arkasında olduğu için, bu kalenin fetihi çok zordu. Ayrıca Ulubat Kalesi'nin girişi, çok dar olduğu için, bu kalenin fetihi sırasında çok fazla şehit verilebilirdi. Bu yüzden Osman Bey, Ulubat Kalesi'ne bir elçi göndererek, Ulubat Kalesi Tekfuru'na Kite Tekfuru'nun derhal teslim edilmesini söyledi. Aksi halde Osman Bey gölü dolaşarak kaleye saldıracağını da belirterek, Ulubat Kalesi'nin Tekfuru'nu açık açık tehdit etti. Ulubat Kalesi Tekfuru, Osman Bey'in ne pahasına olursa olsun, kaleye ulaşacağını biliyordu. Bu yüzden Ulubat Kalesi Tekfuru, Osman Bey'e bir anlaşma önerdi. Bu anlaşmaya göre, Ulubat Tekfuru Kite Tekfuru'nu teslim edecek. Osman Bey ve Osman Bey'den sonra gelecek olan kişiler, Ulubat Kalesi Köprüsü'nü geçmeyeceğine dair söz verecekti. Osman Bey bu anlaşmayı kabul ederek Kite Tekfuru'nu teslim aldı. Osman Bey Kite Tekfuru'nu, Kite Kalesi'nin önüne götürerek Kite Tekfuru'nu, kalenin önünde idam etti. Osman Bey Kite Tekfuru'nu idam ettikten sonra, Kite Kalesi'ne saldırmaya başladı. Başsız kalan Kite Kalesi kısa bir sürede, Osman Bey tarafından fethedildi. Kite Kalesi'nin fethedilmesiyle, Bursa üç taraftan kuşatılmış oldu. Fakat Bursa güçlü surlara ve büyük bir nüfusa sahip olduğu için, Osman Bey Bursa'yı sadece kuşatmaya karar verdi. Osman Bey'in kuşattığı Bursa'yı yıllar sonra Orhan Gazi teslim alacaktı.